Arkadaşlar herkese merhabalar. Videoya başlamadan önce bu bozuk görüntü ve ses tonu için hepinizden ayrı ayrı özür dilerim. Yaklaşık bir hafta 10 gün kadar öncesinde hastalanmıştım ve etkisi yeni geçiyor. Ki öyle böyle hasta değildim arkadaşlar. Çok kötü hastaydım. Hala da etkisi tam olarak geçmiş değil. Onun için affınıza sığınıyorum. Arkadaşlar bu videoda 2 ürün incelemesi yapacağız. Bu ürünleri yine bize Banggood firması gönderdi. İnceleyip sizlere tanıtımını yapmamız için. Ürünlerin incelemesine geçmeden önce biraz Banggood firmasından bahsetmek istiyorum. Banggood firması küresel çevrim içi alışveriş yapabileceğiniz online bir mağaza. Tüketici elektroniğinden tutun, ev kozmetiği, normal kozmetik, spor malzemeleri, oyuncaklar, kişisel bakım malzemeleri ve bunun gibi bunlara benzer birçok ürünü inceleyip, ürünler hakkındaki yorumları okuyup, daha önce satın alan insanların incelemelerini, yorumlarını inceleyip satın alabileceğiniz bir mağaza arkadaşlar. Ve bizlere de sağ olsun böyle ürünler gönderip bu ürünleri incelememizi ve sizlere tanıtmamızı istiyor Banggood firması. Siz de beğenirseniz bu ürünlerden videomuzun altındaki açıklamalar kısmına bu ürünlerin linkini ekliyoruz. Bu linklerden indirimli bir şekilde beğendiğiniz ürünleri satın alabiliyorsunuz arkadaşlar ve çok kısa zamanda da elinize ulaşacak şekilde temin edebiliyorsunuz bu ürünleri. Banggood firmasının tanıtımını yaptıktan sonra isterseniz ürünlerin incelemesine geçelim. Bu videoda inceleyeceğimiz ürünlerden bir tanesi B-Sight X2 kızılötesi uzaktan sıcaklık ölçme özelliği de olan kontrol kalemi gibi bir multimetre arkadaşlar. Ben bu ürünü bir hafta 10 gün kadar kullandım ve çok memnun kaldım. Gayet güzel, gayet işlevsel bir malzeme. Buna benzer bir başka ürün daha tanıtmıştım. Onu da çok beğenmiştim ama bu da yine çok güzel ve faydalı olabileceğini düşündüğüm, her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz kontrol kalemi gibi kullanıp kontrol kaleminden yüzlerce kat daha fazla faydalanabileceğiniz bir malzeme sevgili arkadaşlar, bu multimetre. Bunu inceleyeceğiz. Bir de 24 volt 6000 watt gücünde olduğunu söyleyen bir invertörün incelemesini yapacağız arkadaşlar. Power invertör diye bir invertörün incelemesini yapacağız. Bana gönderdikleri üründe 24 volt 6000 wattlık bir invertör. Daha düşükleri de var. 5000, 4000, 3000 gibi daha düşükleri de var. Ve bu 6000 watt gücündeki invertörün 6000 watt özelliği anlık verebileceği değer arkadaşlar. Sürekli verebileceği değerse 3000 watt gücünde olduğunu söylüyor. Bir de bu invertörün incelemesini yapacağız. Videonun kalan kısmına da geçmeden önce bu arada 15 Mart ile 27 Mart arasında bu ürünlerin fiyatı bana geldiğinde hani indirimli olarak linkle paylaşıyorum ya aşağıda açıklamalar kısmında. Daha sonrasında hani inceleyemediğim için öncesinde tam denk geldi. 15 Mart ile 27 Mart arasında da bu iki ürünün daha da uygun fiyatla alabileceğinize dair bir de mail geldi arkadaşlar Banggood firmasından. Çünkü bu tarihler arasında yine kampanya varmış. Bu kampanyalarda bu ürünleri daha da uygun fiyatlı alabileceksiniz arkadaşlar. Ben açıklamalar kısmında ürünlerin linklerini koyacağım. İncelemelerden sonra beğendiğiniz ürünü, almak istediğiniz ürünü o linklere tıklayarak Banggood firmasından rahatlıkla temin edebilirsiniz arkadaşlar. Hadi gelin şimdi ürünlerin incelemesine geçelim. Evet sevgili KYLC kanal takipçileri, incelemesini yapacağımız ilk ürünümüz B-Sight X2 Triple Mode Temperature Testing Multimeter. Yani 3 modlu kızılötesi
sıcaklık ölçme özelliği olan multimetremizi inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakın kutusunda diyor ki AC ve DC voltaj ölçebilme, voltaj alarmı, sonra ohmaj direnç ölçme özelliği, canlı uç bulma özelliği, BIP yani kısa devre testi ve devamlılık testi özelliği, frekans ölçme özelliği ve dediğim gibi temassız kızılötesi sıcaklık ölçme özelliği arkadaşlar. Temassız sıcaklık ölçme aralığı ise kutusunda -20 derece ile 380 derece olarak gösterilmiş arkadaşlar. Cihazımız 2 tane AAA 1,5 voltluk şu ince kalem pillerle çalışıyor sevgili dostlarım. Hemen şimdi daha fazla sizleri merakla bırakmadan kutusundan bir çıkaralım. Gördüğünüz gibi böyle bir şık çantada geliyor multimetremiz. Hemen çantasını açtığımızda içerisinden propları çıkıyor. Bir adet pil koyabilmeniz için, pil yatağını açabilmeniz için bir yıldız tornavida çıkıyor arkadaşlar ki pil yatağının üzerinde bir tane yıldız civata var. Bu civatayı açıyorsunuz ve içerisine 2 tane şu AAA pillerden koyduğunuzda cihazınız hazır hale geliyor. Adamlar tornavidasına kadar koymuşlar. Artı multimetrenizin özelliklerini ve ölçme aralıklarını gösteren bir kitapçığı çıkıyor arkadaşlar. Ben pillerini koydum daha öncesinde uğraşmamak için. Cihazımızı hemen şurada görmüş olduğunuz kırmızı açma kapama tuşuna basıyorsunuz ve açıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Çok canlı bir ekranı var ama şu anda masa lambam yandığı için çok iyi gözükmüyor. Onun için masa lambamı şöyle söndüreceğim. Ve ekranın güzelliğine, şıklığına bakar mısınız sevgili dostlar? Evet. Kutusunun üstünde söylememiş ama cihazımızın bir de fener özelliği var. Bu tuşa bastığınızda feneri yanıyor arkadaşlar. Tekrar bastığınızda feneri sönüyor. Gördüğünüz gibi. Hemen altında da temassız kızılötesi sıcaklık ölçümü yapabileceğiniz butonu var. Buna tekrar geleceğiz ama şöyle yine de bir fikir oluşsun diye ben basılı tuttuğumda gördüğünüz gibi avucumun içinin sıcaklığını 36,2 derece olarak ölçüyor. Ve hemen şu kırmızı kadranın etrafında da sıcaklık aralığına göre renkli olarak bizi uyarıyor. 45 dereceye kadar yeşil, 45 derecenin üstünde 75 dereceye kadar sarı, 75 derecenin üzerinde de kırmızı oluyor buradaki uyarı renkleri. Evet, sıcaklık ölçümü bu şekilde. Şimdi kutusundan çıkan proplarını bir takalım ve ölçü aletimizin diğer özelliklerine bir bakalım sevgili dostlar. Hemen propları cihazımızın şu alt kısmında gördüğünüz gibi bu şekilde takabiliyorsunuz ve gayet de sağlam, stabil bir şekilde oturuyor cihazın propları yerine. Proplarımızın koruma başlıkları var. Bunları alalım. Direnç ölçebiliyor ve devamlılık testi yapabildiği için cihazımız gördüğünüz gibi birbirine dokunduğunda hemen bip kademesi ölçüyor. Böylelikle herhangi bir hattın sürekliliğini ölçebilirsiniz. Veya birbirinden kopuk mu, ayrık mı bunu test edebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cihazımızın ekranı gayet güzel, canlı ve parlak bir şekilde yanıyor. Hemen bir şebeke voltajı ölçmek istiyorum size. Cihazımız her halükarda otomatik modda, manuel modu yok cihazımızın. Evet, gördüğünüz gibi AC 239 volt olduğunu cihazımız gösterdi. Aynı zamanda hemen alt kısmında da bakın 50,2 Hz olarak şebeke frekansımızı da otomatik olarak ölçtü multimetremiz sevgili dostlar. Bunun yanı sıra bakın non-kontak voltaj dedektörü özelliği olduğunu söylemiştik. Yaklaşınca hemen yeşil led barı ve ekrandaki yeşil display bizi uyardı. Yaklaşıyorum. Evet, sarı oldu şu anda. Hem ekranda hem alttaki led barda. Daha da yaklaştırdığımda gördüğünüz gibi kırmızı oldu. Ve voltaja çok yaklaştığını gösteren bir şekilde multimetremiz bizi uyardı arkadaşlar.
Şimdi bir de canlı uç bulma özelliğini göstermek istiyorum size. Bakın, probu, sadece kırmızı probu yerine taktıktan sonra cihazı şöyle bir kenara koyayım arkadaşlar. Görebileceğiniz şekilde. Şehir şebekesinin olduğu kabloyu da elime aldım. Bu kısma soktuğumda bakın gördüğünüz gibi uyarı verdi. Diğer kısma soktuğumda, yani nötr hattının olduğu kısma soktuğumda herhangi bir uyarı yok gördüğünüz gibi. Burası nötr. Canlı ucun olduğu kısımdaysa gördüğünüz gibi cihazım hemen gerekli uyarıyı verdi. Yani faz ucu şuradaki uçmuş arkadaşlar. Faz ucunun da tespiti bu şekilde multimetremizle. Şimdi de DC voltaj ölçelim bakalım cihazımızda ne kadar sağlıklı bir ölçüm yapabileceğiz. Gördüğünüz gibi DC olarak da bir akü ölçtüğümüzde 6.01 volt gösterdiğini görüyorsunuz. Hemen bir başka multimetre ile bir ölçüm yapalım. Bakalım akü voltajı kaç voltmuş arkadaşlar. Şöyle 60 volt kademesini alıyorum ve ölçüyorum. Evet, gördüğünüz gibi 6 volt gösteriyor şu anda akümüzün voltajı. Multimetremizde ise evet, noktadan sonra 2 kademe daha gösterdiği için 6.0102 volt olarak daha detaylı bir şekilde bu multimetremizde ölçüm yapabiliyoruz. Akü ölçümü de bu şekilde. Bir pil ölçelim bakalım. Kaç volt gösterecek bir görelim. Evet, pil voltajını da 1.60 olarak gösteriyor sevgili dostlar. Multimetremiz bize. Bütün bunların yanı sıra bir de direnç ölçümü yapalım bakalım. Dirençleri nasıl ölçecek? 3-4 tane direnç hazırladım ben. Şöyle baktığımızda bu direnç sarı, mor, turuncu. 47K. Şu şebeke kablosuna yakın olduğu için ötüyor. 47K'lık direnci bakalım ne gösterecek. Evet, 49.950 kilo ohm gösteriyor. Sanırım ben dokunduğum için hatalı gösteriyor. Evet, 47.2 kilo ohm. Evet, dokunmamak lazım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu da size bir tecrübe olmuş olsun. 47K'lık direnci neredeyse 50K gösterdi vücudumun direnciyle birlikte. Evet, kırmızı kırmızı kırmızı, yani 2.2K bu direncin normaldeki değeri, fakat ölçü aletimin gösterdiği değer gördüğünüz gibi 2.16 kilo ohm. Yani 2160 ohmluk bir dirençmiş bu direnç. Bir tane daha ölçelim. Turuncu kahverengi 330 ohmmuş bu direncin bize gösterdiği değer. 323 ohmmuş multimetremizin de hassas olarak ölçtüğünde bu direncin değeri. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi direnç ölçümü de gayet başarılı multimetremizin. Hani kalibrasyonlu olarak gelmiyordur muhtemelen ama kalibrasyonlu olmasa da bir amatörün işini hayli çözeceği gibi, hani böyle laboratuvar ortamında herhangi bir şeyler ölçmeyenler için ya da böyle bir ürün imalatı falan yapmayanlar için bile profesyonellerin dahi gayet güzel kullanabileceği, mantıklı, cebinde taşıyıp istediği zaman istediği ölçümü yapabileceği güzel bir multimetre arkadaşlar. Evet, B-Sight X2 multimetremizin tanıtımı da buraya kadar. Şeyi gösterecektim arkadaşlar size, sıcaklık ölçümünü detaylı bir şekilde nasıl ölçüm yaptığını gösterecektim. Şöyle kamerayı bunun için bir çıkaracağım arkadaşlar. Kitapçığında işte 5-10 santim civarından ölçüm yapın diyor. Mesela önce şöyle soğuk bir yüzeyin ölçümünü yapalım. Dışarısı soğuk. Onun için camdan dışarıyı bir şöyle camın sıcaklığını bir ölçelim. Gördüğünüz gibi 16.2 derece gösteriyor. Hemen şöyle içeride bir duvarın sıcaklığını ölçelim. 16.9 derece duvarın sıcaklığı. Bir de şu an peteğimiz yanıyor. Evet. Şu şekilde tutup
35.8 derece, 36.2, gitgide yükseliyor. Evet, bu da muhtemelen petek şu an aktif halde olduğu için arkadaşlar, şu an peteğin içerisindeki suyun sıcaklığı yükseliyor. 38 derece oldu. Ondan dolayı değişiyor arkadaşlar. Evet, 38 derecede peteğimizin sıcaklığı. Gördüğünüz gibi temassız kızılötesi sıcaklık ölçeri de gayet güzel bir şekilde ölçüm yapıyor multimetremizin. Evet sevgili Kaya İLC kanal takipçileri, B-Site X2 kızılötesi sıcaklık ölçme özelliği olan multimetremizin kullanımı ve incelemesi bu şekilde. Ben bayağı hoşlandım bu cihazdan. Kullanabileceğimi düşünüyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Hadi gelin şimdi diğer ürünümüzün incelemesine geçelim. Şimdi sıradaki ürünümüz ise 24 volt 6000 wattlık bu power invertör arkadaşlar. Kutusu bu şekilde. Gördüğünüz gibi 24 volt 6000 watt diye küçük bir etiketle belirtmişler üzerine. Hemen şu kutusunu bir açalım ve kutudan bir adet 12 volt çakmaklık başlığı çıkıyor. Bir adet invertörün aküden beslenebilmesi için kalın maşalı bağlantı kabloları çıkıyor arkadaşlar. Artı ve eksi olmak üzere. Ve bir adet de invertörün kendisi çıkıyor. Sevgili dostlar, şimdi bu poşeti çıkartacağım. Zarar görmesin diye böyle bir de köpük koymuşlar. Akü bağlantı yerleri kırılmasın falan diye. 24 voltluk fanı da var invertörümüzün ve bu fan invertör ısındığında devreye girecek bir şekilde düzenlenmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 24 volt 230 volt, yani 24 volt voltaj girişimiz var. 230 voltta sinüs bir çıkış almayı ümit ediyoruz invertörümüzden. Açma kapama anahtarı, çalıştığını gösteren ledimiz ve hata ledimiz arkadaşlar. İnvertör hataya geçtiğinde buradaki ledle de bizi uyarıyor. 2 adet de USB tip A çıkışımız var. Buradan 5 voltla USB tip A olarak cihazlarınızı şarj etmek için kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. 220 volt çıkışımızda gördüğünüz gibi buradaki priz çıkışımız sevgili dostlar. Şimdi genelde böyle 6000 wattlık cihazlarda, yani sürekli değil tabii, anlık 6000 watt veren, sürekli continuous 3000 watt verebilen bu cihaz gibi cihazlarda genelde 2 adet priz falan olur ama bunda bir tane çıkışımız var. Şimdi bu akü kablolarını ben bağlayacağım ve daha sonrasında da invertörümüzün çıkışlarını falan bir test edelim. Çalışmasını bir test edelim bakalım. Ben bağlantılarını yapayım. Daha sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, şu an bağlantılarımız hazır. Gördüğünüz gibi invertörümüzün giriş bağlantı noktalarından güç kaynağımla 24 voltluk bir voltaj uyguluyorum şu anda ve akım ayarı sonda arkadaşlar. 300 Watt'a kadar bu invertörü bu güç kaynağıyla besleyebilirim. Şimdi invertörüm kapalı. İnvertörümü açacağım ve çıkış voltajını bir ölçeceğim. AC'de kaç volt çıkış voltajı veriyormuş bize invertörümüz, bir görelim. Evet, 232 volt gibi gayet güzel bir voltaj çıkışı var invertörümüzün. Frekansı da yeterli mi? Bir de frekansını ölçelim arkadaşlar. Yani frekansı da iyi çıkıyor mu? Bir de onu görelim. Hemen bekliyoruz. Evet, 49.92 Hz gibi, yani 50 Hz diyebiliriz arkadaşlar. Gayet güzel. Bir de frekans çıkışı var invertörümüzün. Şimdi bir 100 wattlık yük bağlayacağım. Bakalım şu 100 wattlık görmüş olduğunuz ampulü bağlayacağım. Hemen şurada gördüğünüz gibi 100 watt yazıyor arkadaşlar. Bu 100 wattlık ampulü takacağım ve bakalım invertörümüz ne yapacak. Evet, gayet güzel 100 wattlık ampulü sıkıntısız bir şekilde yaktı. Şöyle birazcık arasını açacağım ve yük altında
voltajda herhangi bir değişme var mı? Onu gözlemleyelim. Bakalım kaç volt gibi bir voltaja düşmüş invertörümüzün çıkışı görelim. Düşmüş mü ya da onu görelim. 231.2. Biraz önce 1000 volt kademesinde ölçmüştük. Orada ölçelim. 231 volt. Gayet güzel arkadaşlar. AC olarak çıkış voltajımız mükemmel. Frekansımızı tekrar kontrol edelim. Herhangi bir yük altında bir değişiklik söz konusu mu? Tabii değişik güçlerdeki yüklerde tekrar kontrol etmek lazım. Ama 49.93. Frekansı da gayet güzel bir şekilde çıkıyor arkadaşlar invertörümüz. Fakat şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani ben daha önceden öyle sürekli 3000 watt verecek bir invertörü bu büyüklükte bir invertör olarak hiç görmedim. Genelde daha büyük, neredeyse bunun 2 katı büyüklüğünde şöyle invertörler ve kablosu da bundan biraz daha kalın. Bundan da biraz daha sert. Bu sanki böyle içerisinde daha az bir kablo teli varmış gibi gösteriyor. 10 milimetre kare yazmış ama burada kablo kalınlığına bu sanki izolasyonlu haliyle bile 10 milimetre gelmez gibi duruyor arkadaşlar. Ama bilemiyorum. Şimdi invertörün içini açıp bir incelememiz lazım bunun için. Bunu incelemeden önce invertörümüz sinüs bir çıkış veriyor mu bize? Bunu gözlemlememiz lazım. Yani tamam, 50 Hz frekans çok güzel. 230 volt civarı voltaj çok güzel. Bir de dediğim gibi invertörümüz tam sinüs bize çıkış veriyor mu veremiyor mu bunu gözlemlemeliyiz. Hemen şimdi diğer ölçü aletimi getireyim ve sinüs eğrilerini de bir görelim bakalım. İnvertörümüzün çıkışındaki bu eğriler nasılmış hep birlikte. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi boştayken invertörümüzün çıkışındaki eğrileri bir gözlemleyelim bakalım. Ne derecede sağlıklı çıkıyor. Şimdi otomatik bir ayar yapmasını isteyelim ölçü aletimizden. Evet, şu anda invertörümüzün çıkışındaki sinüs eğrilerini görüyoruz arkadaşlar. Bu gördüğünüz eğriler tam sinüs değil. Sinüse benzetilmiş bir dalga formu arkadaşlar. Kare dalga, bir dalgaya benzeyen, biraz daha kare dalgadan sinüse yaklaştırılmış bir formda dalga formu var. İnvertörümüzün çıkışının tam sinüs değil ama sinüs gibi, sinüse benzetilmiş bir dalga formuyla çıkış veriyor. Gördüğünüz gibi 50 Hz çıkış frekansımız, 243 volt RMS'te çıkış voltajımız arkadaşlar. Eğri de bu şekilde. Yüksüz haldeyken bu şekilde, yüklü haldeyken biraz daha bozulma yaşanabilir bu eğrilerde. Tam sinüs değil. Gerçi invertörümüzün hiçbir yerinde ben tam sinüs bir invertör yazdığını görmüyorum arkadaşlar. Yani tam sinüs olduğunu iddia eden bir invertör değil. Ama çok hassas, böyle tam sinüs isteyen cihazlarınız varsa bu invertörü de kullanmalısınız. Daha basit, böyle ne bileyim aydınlatma amaçlı, işte fan gibi bu tip malzemelerde bu invertörü rahatlıkla kullanabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi isterseniz invertörün içerisini bir açalım ve iç yapısını inceleyelim. Sürekli 3000 watt verebilecek bir yapıda mı değil mi invertörümüz, onu görelim arkadaşlar. Ondan sonra da eğer gerekirse invertörün iç yapısından emin olursak gerekli yükleri bağlayıp 3000 watt'a kadar da invertörümüzü zorlayabiliriz. Hadi şimdi gelin invertörün iç yapısına bir bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, invertörümüzün içerisini açtık ve invertörümüzün içinde bizi böyle basit bir kart karşıladı. 2 adet trafo var üzerinde. Bu trafolar öyle çok büyük trafolar değil. Bakın hemen şurada trafonun üzerinde 24 volt, 230 volt, 800 watt yazıyor arkadaşlar. 800 watt. Aynısı diğerinde de var. Aynı yazı yazıyor. Gördüğünüz gibi 24 volt, 230 volt, 800 watt. Yani 2 adet 800 wattlık
trafo var arkadaşlar bu invertörün üzerinde. Ve muhtemelen bu invertörler, daha doğrusu bu invertör, bakın şurada artı gelmiş, sigortalardan ayrılmış, biri bir trafoya gitmiş, biri bir trafoya gitmiş arkadaşlar. Yani sigortalar birleşik değil. Muhtemelen her bir dalganın her bir formunda biri çalışıyor. Yani bir yarıda biri, bir yarıda biri. Genelde de öyle olur zaten. 800 wattlık bir invertör gibi duruyor arkadaşlar. Hadi diyelim ki ikisi aynı anda çalışıyor, aynı şekilde güç veriyor diyelim. 1600 watt eder. 3000 watt etmez arkadaşlar ki bakın şurada 220 volt prizinin çıkış kısmına gelen kablolardan belli zaten. Bu kablolar 1 milimetrelik, belki 1 milimetre bile yoktur da 1 milimetre diyelim. 1 milimetrelik kablolar arkadaşlar. Öyle 3000 wattlık gücü kaldırabilecek kablolar değil. Yani bu invertöre tutup da 2000 wattlık bir UFO'yu bağlayamazsınız arkadaşlar. Bağlarsanız ya hata verecektir, hemen ben bu kadar gücü kaldıramıyorum deyip kendisini kapatacaktır. Veyahut bir yerleri yanacaktır, arızalanacaktır. Ama benim dediğim gibi muhtemelen 800 watt, 1000 watt civarında çıkış alabileceğiniz bir invertöre benziyor. Onun üstündeki yüklerde bence bu invertörden çok faydalanamazsınız arkadaşlar. Öyle iddia edildiği gibi anlık olarak 6000 watt ve sürekli olarak 3000 watt güç verebilecek bir invertör değil benim kişisel kanaatim arkadaşlar. Ama fiyat değerlendirmesi yapıp mesela normalde 1000 wattlık bir invertörün fiyatı bundan daha pahalıdır ve siz bu invertörden yaklaşık 1000 watt güç alabileceğinizi düşünüyorsunuzdur ki ben diyorum ya 800 watt 1000 watt gibi bir güç belki verebilir yani. Onu test etmek lazım ama bu yapısıyla bu test işine kalkışmayacağım. O güçlerde bir güç arıyorsanız ve fiyatını da normalde o güçlerde satılan bir invertörden daha uygun buluyorsanız bu invertörü tercih edip alabilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde zaten sinüs eğrilerini de gördünüz. Çok kıymetli ve tam sinüs isteyen cihazlarda bu invertörü yine kullanmanızı tavsiye etmem. Kıymetli, pahalı, ağır cihazları ben bu invertöre güvenemem. Tabii yine sizin bileceğiniz iş. Ama basit böyle lamba çalıştıracak, fan çalıştıracak, işte ne bileyim bu tip basit, çok önemsemediğim projelerde bu invertörü rahatlıkla kullanabilirim. 800 watt, 1000 watt civarında bir zorlayabilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iç yapısı da bu şekilde ve daha aşırıya gidip bu invertörü yük altında test etmenin bir gereği, bir lüzumu olmadığını düşünüyorum. Bu kanaatteyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 6000 watt anlık olarak ve 3000 watt sürekli güç verdiğini iddia eden invertörümüzün de içi ve genel yapısı bu şekilde. Tercih eden arkadaşlarım aşağıda vereceğim linkle bu invertörden satın alabilirler sevgili dostlarım. Evet sevgili Kaya ILC kanal takipçileri, bu videomuzda buraya kadar. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bu şekilde teknik ve bilimsel videolara ilgi duyuyorsanız ve merakınız varsa ve henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğendiğiniz videolara like atmayı unutmayın. Aynı zamanda YouTube bildirimlerinizi, telefonunuzun bildirimlerini açmayı unutmayın ki daha sonra paylaşacağımız videolardan haberdar olun. Yeni videolarda, yeni projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.